Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Muharrem Battal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizi görmek çok güzel. Çok teşekkürler. Hocam çok merak edilen şey var. İzleyicilerimiz de çok merak ediyor. İlk soruyla hemen başlıyorum. Genel cerrahinin ilgi alanları nelerdir? İlgilendiği kanser çeşitleri nelerdir? Genel cerrahi tıbbın ana temel konularından bir tanesi. Yani şurada 100 yıl öncesine kadar sadece genel cerrahi ve dahiliye bölümleri vardı. Yani tıp zaten birdi. Daha sonra genel cerrahiden diğer branşlar yavaş yavaş ayrıldı. İşte göğüs cerrahi ayrıldı, kalp damar cerrahi ayrıldı. Branşlaşma ve spesifikleşme dediğimiz bölümler ayrıldıktan sonra şimdi gene hastanelerin ana güç kaynağı olarak genel cerrahi devam ediyor ve çok ciddi işlerle uğraşıyoruz. Hatta beyin cerrahisi de içindeydi değil mi hocam? İçindeydi tabii. Genel cerrahi de beyin cerrahi de içindeydi, kalp damar, göz hepsi genel cerrahiden ayrılan bölümler. Plastik cerrahisi, kadın doğumu dahil. Hepsini daha önceden genel cerrahlar yapıyordu. Şimdi şu andaki genel cerrahinin ilgi alanları işte meme cerrahisi, guatr cerrahisi, endokrin cerrahi bölümü adı altında ağzınızdan yani yemek borunuzdan işte anal kanala kadar tüm sindirim sistemi cerrahisi, onunla ilgilendiren alanlar, fıtık cerrahileri, işte yanıklar, travmalar, işte kurşunlanma, bıçaklanma gibi alanlar dahil hala ana gemi olarak durmaya devam ediyor genel cerrahi ve bir hastanelerin dinamosu diyebilirim. Evet. Peki hocam, genel cerrahide minimal invaziv cerrahi veya laparoskopik cerrahi nedir? Teknolojiyle ilişkisi nedir? Biraz da bunlardan bahsetsek. Tabii ki. Teknoloji gelişme kaçınılmaz. Özellikle 80'li yıllardan sonra, 80'li ve 90'lı yıllardan sonra teknoloji inanılmaz bir boyuta ulaştı. İşte uzaya gidiyoruz, görüntüleme sistemleri değişiyor, aletler küçülüyor, nanoteknoloji devreye giriyor. Bunların tabii ki tıbbın da etkilenmemesi imkansız. Artık biliyoruz ki hastalarımıza ne kadar az hasar verirsek, çünkü cerrahi girişimlerin her birisi aslında bir çeşit hastaya da zarar verme. Yani bir yeri kesiyoruz, dikiyoruz, işte oranın iyileşme süreçleri var ve hastayı ne kadar az kesersek, ne kadar az müdahale edersek iyileşme süreci de o kadar hızlı oluyor. Bununla beraber görüntüleme sistemlerini kullanarak küçük kameralar yardımıyla işte hastaların vücudunun içine girip işte oradaki tümörlü dokuyu çıkarıp ya da hasarlı bölgeyi işte tamir etmek dediğim gibi mümkün hale geldi. Hocam biraz önce bahsettiniz işte çok kesilmek istemiyorlar. Aslında herkesin merak ettiği şey evet bir tedavi süreci geçiyor ama ondan sonra tedavi sürecinden sonra bir iz kalmasını istiyorlar. Bence laparoskopi de bunu bir miktar bizim hayatımızda karşılıyor gibi duruyor. Bu laparoskopik cerrahi biraz da açma şansınız var mı? Artı ülkemizde ve dünyamızdaki son durumu ne laparoskopik cerrahinin? Ya bahsettiğimiz şeyler dediğim gibi 80'li yıllardan itibaren başlıyor. İlk safra kesesi laparoskopik olarak yapılması 87 yılı. Aslında çok eski değil. Daha önceden de yapılıyordu bu ameliyatlar. Ama dediğim gibi o görüntüleme sistemlerinin, o kameraların, o teknolojik aletlerin yardımıyla daha uygulanabilir ve kolaylaşır hale geldi. Türkiye'de ilk laparoskopi cihazının kolestektominin yapılması, yani laparoskopide en sık kullandığımız tekniklerden bir tanesi, 94 yılı. Bakarsanız şurada 25-30 yıllık bir süreç. Bunun yanında tabii ki laparoskopi bir kamera sistemi, işte ona uygun el aletleri, küçük hastaların... uzun kanül yardımıyla yapıyoruz değil mi hocam? Evet, küçük hastalarımızın içerisinde ameliyat tekniğimize yapacağımız ameliyatın seçeneğine göre o deliklerin sayısı artabiliyor, azalabiliyor. 2 delikle yapabiliyoruz, 3 delikle, 4 delikle, 5 delikle yapabiliyoruz. Burada amaç tabii ki hastanın sorununu çözmek. Bu aletler yardımıyla, özel uzun aletler yardımıyla işte o içeriye girip görüntüyü, kamerayı karşımıza alıp bir yandan içeride çalışırken hastanın içerisini izleyerek bu ameliyat tekniğini gerçekleştirebiliyoruz. Farklı teknolojik gelişmeler de var. Mesela single port dediğimiz, mesela tek delikten bütün ameliyatı gerçekleştirdiğimiz teknikler de var. Gene hastalığa özgü olarak. Ya da mesela daha istediğimiz kadar gelişmiş olmasa da NOTS diye bir yurt dışında kullanılan bir teknik var. Türkiye'de de bunların temsilcileri var. Mesela hastanın ağzından giriyorsunuz, midesine geçip işte karnının içerisinde bir sorunu geliştirip gene o bölgeleri tamir ederek çıkabildiğiniz ve hastada hiç iz kalmayan teknikler de var. NOTS dediğimiz. Dediğim gibi pek çok teknolojik imkandan faydalanabiliyoruz. Peki hocam kanser olgularında kullanabiliyor muyuz tedavisinde bu laparoskopik cerrahiyi? Tabii ki.
Bazı kanser türlerinde çok başarılıyız. Bazılarında hala gelişme aşamasında diyebilirim. Nasıl örnek verebilirim mesela? Kalın bağırsak ameliyatlarımızın özellikle son kısımlarında dar bir alanda çalışıyoruz. Açık cerrahide de mesela oraya ulaşmak bazen sorun oluyor. Bu yüzden kapalı kamera sistemlerine o bölgeye ulaşmak daha kolay olabiliyor. Mesela özellikle rektum cerrahisinde laparoskopik cerrahi çok başarılı ve neredeyse standarda yakın bir aşamada kullanılıyor. Meslektaşlarımız da bunu çok güzel icra ediyorlar. Mide kanseri ameliyatlarında kullanılıyor. Pankreas cerrahisi işte yavaş yavaş geliyor. Pankreas cerrahisinde de sayı giderek artıyor. Standart diyemeyiz. Hala belli sayıda merkezler bunu yapıyor. Karaciğer cerrahisinde laparoskopik cerrahi yavaş yavaş giderek artıyor. Ama güvenle uygulanabildiğini ifade edebilirim. Hocam son dönemlerde ben çok duyuyorum. Benim kendi gelen danışanlarımdan da çok duyuyorum. Robotik cerrahi. Bu nedir? Nasıl uygulanır? Talep edilen bir uygulama mı? Tabii teknolojik gelişmeyle beraber şimdi laparoskopiyle başladık. Laparoskopiden sonra robota geçtik. Robot dediğimiz şey aslında halkımızın bildiği yani böyle kendi kendine çalışan işte kendi kendine ameliyat yapan bir yöntem değil tabii ki. Sonuçta o robotu da kullanan bir cerrah. Buradaki fark biz ameliyat yaparken laparoskopik aletlerde biz ameliyathanedeyiz. Aletleri kendi ellerimizde tutuyoruz ve o aletlerin bir inisiyatifi yok tabii ki ve kendimiz o ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Robot dediğimiz teknikte bu aletleri yerleştiriyoruz. Sonra yerleştirdikten sonra başka bir konsola geçiyoruz. Gene görüntü sistemi karşımızda olmuşken el manipülasyonlarıyla o robot vasıtasıyla o aletleri manipüle etmeye çalışıyoruz. Buradaki teknolojik fark şu. Nasıl şöyle anlatabilirim. Siz bir penset kullandığınızda ya da bir elinizde mutfakta bir alet kullandığınız zaman o aletin kendi manipülasyon yeteneği yok. Ama robotlarda şöyle var. Şimdi elimizin hareket kabiliyeti muhteşem. Yani 160 derece neredeyse de elimiz dönebiliyor. Farklı aletleri manipüle edebiliyoruz, dönebiliyoruz. Robot size bu imkanı sağlıyor. Neredeyse elinizi kullanabilme avantajınızı veriyor. Ameliyatta bunları yapmak, onunla düğüm atmak, işte bir yere dikiş geçmek ve çok kolaylaştırıcı bir yöntem. Dediğim gibi hastanın başında oturmanız da gerekmiyor. Yani hastalarımız yanlış anlamasın. Ameliyatta o sırada başka bir cerrah arkadaşımız zaten güvenlik amacıyla orada zaten duruyor. Yani hastayı boş bırakmıyoruz. Öyle bir durumumuz söz konusu değil. Ama baş cerrah diyelim ya da bu ameliyatı gerçekleştirecek konsolda işte uzun süren ameliyatlarda dahi oturarak bir yandan da kendi konfor alanını da sağlayarak bu ameliyatı güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Uzaktan yapılabilir mi hocam bu? Tabii ki bu aslında ilk yapılma amacı da buydu. Hatta uzay teknolojileri gibi uzay konusunun çok popüler olduğu günlerde acaba bunları her uzay aracına bir cerrah koymamız mümkün olmayacak. Belki ileride böyle bir şey karşılaşılır mı diye bu şekilde geliştirildi. Ve New York'tan işte Paris'te bir ameliyat gerçekleştirildi bu şekilde. Yani siz buradan Almanya'da bir hastanın cerrahisini yapabilirsiniz. Peki hocam hastaya avantajları nelerdir bu tekniklerin? En önemli avantajı hastalarımızın az kesi olması. Az kesi olduğu zaman doğal olarak az ağrınız oluyor. İyileşme süreci hızlanıyor. İyileşme süreci hızlanıyor. Ameliyattan sonra örneğini vereyim mesela. Obezite cerrahisinden sonra arkadaşlarımız fotoğraf paylaşmayı da seviyorlar. Hastalar mesela ameliyattan 6. saatinde ayağa kalkmış, gezen dolaşan insanlar görüyoruz. Açık cerrahide en azından suratının yüz ifadelerinde o acıyı bazen görebilirsiniz. Tabii ki biz ağrı kesiciler falan veriyoruz, onları kontrol altına alıyoruz ama küçük delikler dediğim gibi hastanın çok daha konforlu bu süreci atlatmasına yardımcı oluyor. Çabuk işlerine dönüyorlar, çabuk iyileşiyorlar. Bağırsak hareketleri ya da vücudun diğer fonksiyonları çok daha rahat normale dönüyor. Komplikasyonu biraz daha az diyebilir miyiz? Komplikasyonları şöyle bir yanlış şey vermek istemem. Tabii ki kesiye bağlı komplikasyonlar daha az. Yani yara enfeksiyon oranı daha az, işte akciğer enfeksiyonları daha az, komplikasyonların bir kısım daha az. Ama şöyle de bir yanlış mesaj vermek istemiyorum. Minimal invazivde, açık cerrahide yapan sonuçta bir cerrah. Burada cerrahın önemini azaltmamamız gerekiyor. İkisini de kullanan sonuçta bir cerrah. Eğer cerrah işin ehli ve bu konuya tabii ki güvenli bir şekilde gerçekleştiriyorsa ikisinde de komplikasyon oranı az olacaktır. Ama tabii ki bunu yaparken şu anda savaşlar kılıçla yapılmıyor. Teknolojiyi sonuna kadar kullanmak ve gündemi takip etmek zaten bir cerrahın da zaten asli görevi. Gündemi kovalaması gerekiyor. Çok güzel şeylerden bahsettiniz hocam. Robotik cerrahiden, laparoskopik cerrahiden.
Bizim bilmediğimiz ya da bizi bekleyen yeni bir teknoloji var mı? Gelişme devam ediyor tabii. Mesela şu anda robotik cerrahi açısından, şimdi robotta konsollarımız var. Dediğim gibi hastanın içine giren aletler var. Mesela şu anda sanal gözlüklerle bu konu üzerinde çalışmalar devam ediyor. Biz ameliyata sanal gözlük şeklinde koyup işte orada kendimiz mesela gölge boksu yapar gibi böyle kendi kendimize hareketlerimizle mesela hastanın içerisinde ameliyatlarımızı gerçekleştirebileceğimiz durumlar üzerinde çalışılıyor. Onun yanında endoskopik cihazlar devam ediyor. Bazen hiç ameliyata dokunmadan işte girişimsel radyolojik böyle minimal invaziv yöntemlerimizin başka bir versiyonu da girişimsel radyologlar tarafından sorunları çözme yöntemi işte kasıklardan, damarlardan girip ya da farklı yöntemler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Dediğim gibi gelişme kaçınılmaz. Çok teşekkürler değerli bilgileriniz için. Ben Ağzınıza teşekkür ederim. sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Ben teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Muharrem Battal ile genel cerrahi üzerine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.